Merhaba. Bu videomuzda renk aranjmanı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Bu videoyu hazırlarken elbette ki sadece ekran görüntüsünü siz izleyeceksiniz. Benim hangi tuşlara bastığımı görmediğiniz için onlarla ilgili bazı efektler eklemeye çalışacağım. Bunlar şu şekilde olacak. Şu an örneğin mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Ve bu şekilde bir çukurlaşma efektini sanıyorum görüyorsunuz. Mouse'un sol tuşuna bastığım zaman böyle bir efekt göreceksiniz. Bazen de şu tuşları kullanmaktansa onların kısa yollarını kullanacağım. Onu da gerek sözde ifade ettiğim gibi gerekse ekranın sol alt köşesinde şu kısımlarda not olarak, bildirim olarak göreceksiniz. Şimdi yeni bir desen açmak üzere ilgili tuşu tıkladım. Karşımıza yeni desen penceresi açıldı. Bu pencerede ben şahsen şu an için taraksız ve herhangi bir başlama ilave etmeyeceğim. Ve 20'ye 20 bir desen açacağım ki desen boyutu küçük fakat ikonlar büyük olsun, net olarak görünsün istiyorum. Şimdi İlk aranjmanımızı yapmak için bazı renklere ihtiyacımız var. Nitekim bu bir renk aranjmanı, yani renge göre çalışıyor. Mavi rengi aldım ve bu mavi rengi desene uygulamak üzere şu aracı kullanmak istiyorum. Sırayı renk değişimine dek doldur. Ben onu oradan tıklamak yerine L tuşuna basarak bunu yapıyorum. Buradan da dikey olarak onu ayarladım ve şu hareketle desenin sağ yarısını maviye boyamış oldum. Şimdi desenimizin ilk iki sırasını, neden iki sıra? Çünkü bir gidiş ve dönüş olmasını arzuladım. Seçtikten sonra seçimden yeni bir renk aranjmanı oluştur tuşunu tıklıyoruz. Gelen bu pencereye sadece tamam diyerek renk aranjmanı editörünün açılmasını sağladık. Şimdi bu ilk defa görmüş olduğumuz renk aranjmanı editörü sayfası hakkında biraz bilgiler verelim. Yatay bir çizgi tarafından bu pencerenin ikiye bölündüğünü görüyoruz. Bu çizginin, yatay çizginin altında kalan kısım M1 Plus tarafından arama alanı olarak ifade ediliyor. Arama alanı olarak tanınıyor. Üst kısım ise işlem alanı olarak tanınıyor. Bu arama alanı ve işlem alanı aslında nedir? Aslında şudur. Renk aranjmanı dediğimiz şey aslında bir gelişmiş bul ve değiştir aracıdır. Yani bul ve değiştir araçlarında malum olduğu üzere iki hücre bulunur. Birinde aranacak olan veri yer alır. Diğerinde ise yerine konulacak olan veri yer alır. Dolayısıyla burada biz desenin ana aşamasında şu renkleri ara, bul. Bunları bulduğumuz zaman onların yerine patlamış aşamada şunları koy demiş oluyoruz. Yani bul ve değiştir aracı derken bunu kastediyoruz. Şimdi tabii ki bir de kontrol sütunları burada yer alıyor. Bu kontrol sütunları da tıpkı desende olduğu gibi işte bir sürü sütundan oluşuyor. Bunların hangilerinin görünmesini istiyorsak, hangilerini kullanacaksak onları burada açarız. Ama ben şu an çok yer kaplamasın diyerekten sadece kullanılmış olanları listelemek üzere bu ayarı seçmiş bulunuyorum. Şimdi sarı ve mavi renklere bu örnek için konuşuyorum. Bir anlam yükleyelim. Nasıl bir anlam yükleyelim? Mesela ben sarı renge gidişte, özür diliyorum, Ctrl Z yaptım. N tuşuna basarak dikdörtgeni seçtim. Gidişte ters örgü, dönüşte düz örgü olsun dedim. Yani bu bir links örgü yapacak sarı bölüm. Mavi alan ise burayı siliyorum. Şuradan F6 ile bu renkleri aldım.
Bunlar ilişkilendirme numarası. O biri buraya, 2'yi de buraya yaptım. Bakın sarı alanda links örgü tanımı yapmış olmama rağmen mavi alanda yine sarı mekik sadece desende gördüğü iğne hareketlerini yapsın. Yani iğne hareketleri desenden gelsin demiş oldum. Böylelikle örneğin böyle bir desende şu desenin sadece ilk 2 satırına bizim aranjmanımız uygulanmış durumda. Buradan onu anlıyoruz. Bu sütun, renk aranjmanı sütunu. Şimdi bizim bu desende yapmış olduğumuz renk aranjmanı şu sayfada listeleniyor. Bakın bu sayfa neydi? Yerel renk aranjmanlarının bulunduğu sayfa. Şurada bu aranjmanı alıp desene uygulayabileceğimiz gibi bunu almadığımızı düşünelim. Escape ile vazifeyi bıraktım. Şuranın üzerine gelip F6 tuşuna basarak bu aranjmanı almak ve böyle uygulamak mümkün olabileceği gibi J tuşuna basarak yani sihirli çubuğu seçerek tek bir tıkla bütün desene bunu yansıtmakta, uygulamakta mümkün olabilir. Şimdi F9'a basalım ve deseni patlatalım. Bakın desenin patlamış halinde sol tarafta yani desenin sol yarısında links örgüyü görüyoruz. Ama sağ yarıda ise sarı mekiğin bizim çizmiş olduğumuz iğne hareketlerini yaptığını görüyoruz. Yani bu iğne hareketleri ters örgü ve dolu iğne olarak burada yer alıyor. İşte şu an bizim burada çizmiş olduğumuz hareketlerin kullanıldığını görüyoruz. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Aranjman içerisinde biz renklere bir iğne hareketi tanımladığımız zaman bunlar geçerli olur. Dolayısıyla desendekinin hiçbir hükmü kalmaz. Fakat bir iğne hareketi tanımlamadığımız zaman buradaki şeyler, anlamlar desenin ana aşamasındaki çizimden yani buraya tanımlanmış olan iğne hareketlerinden buraya gelir diyebiliyoruz. Bu renk aranjmanı sütunundaki renklerin bir uzun bir kısa olmasının sebebi nedir diye soracak olursanız bunun sebebi aranjmanın 2 satırda tamamlandığının kullanıcıya bildirilmesi amaçlanmış burada. Yani aranjmanımızın içinde 2 satır kullandığımız için burada bir uzun bir kısa olarak bize gösteriliyor. Yani aranjman 2 satırda tamamlanmış anlamını taşıyor. Fakat biz burada örneğin 2 satır daha açsak buraya. Yani şöyle yapsak. Buraya 3, buraya da 4 desek. Şu ters, bu düz, bu şekilde yapsak. Örneğin şu anda 2 ters, 2 düz şeklinde bir de şey yapacak, örgü yapacak sarı alan. Dolayısıyla şu an bunu kapattığımızda bakın artık renk aranjmanı sütununun bir uzun 3 kısa olduğunu görüyoruz. Böylelikle bu aranjmanın şu 4 sırada tamamlandığını anlıyoruz. Şu an sarı alana herhangi bir örgü vermek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onun örgüsü zaten nereden geliyor? Aranjmandan geliyor. Ve bakın burada 2 ters, 2 düz olarak tam istediğimiz sonucu elde etmiş oluyoruz.